birkaç tane soru sormayı planlıyorum. Sizler de uygun gördüklerinize cevap verirseniz çok mutlu olurum. Sizlerden ricam öncelikle e, kendilerinizi tanıtmanız. Çünkü herkes sizi tanımıyor. Ben de doğru izah edemeyebilirim. O yüzden siz tanıtırsanız çok daha mutlu olurum. Ardından da birkaç soru sorarak devam edebiliriz. Sonra eğer uygunsa arkadaşlarımızın da soruları olur, hocalarımızın soruları olur. Bu şekilde ilerleriz. Buket Hanım siz buyurun. Çok teşekkür Buket ederim. Hanım buyurun. Tüm katılımcılara tekrar merhaba diyorum ve bugün burada olmaktan, sizlerin arasında olmaktan çok mutluyum. Buket Altunsoy, 1990 yılında İstanbul Dedeman'da turizm otelcilik hayatıma başladım. O gün bugündür tam bir rağmenciyim. Herkese rağmen, her şeye rağmen, her türlü zorluğa rağmen yılmadan bu sektörde bir kadın yöneticilik noktasına gelip meslek hayatımın artık olgunlaştığı dönemde çok emekliliğim de yaklaştığı için arkadaşlar yakın bir zamanda emekli de oluyorum. Bunu düşündüğümde çok mutlu oluyorum. Çünkü Türkiye'de turizme gönül verip kararlı ve azimli bir şekilde bu yolda yürürken evet vazgeçeceğim çok anlar oldu. Fakat kararlılık ve azimli olmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Bugün Rixos Sungate gibi Rixos grubunun çok önemli bir tesisinde insan kaynakları yöneticisi olmaktan da büyük bir onur duyuyorum. İşimi tutkuyla yapıyorum, aşkla yapıyorum ve hep böyle de yapmaya devam edeceğim. Ve gücümü sizlerden alıyorum. Sizin o güzel, gülen gözlerinizden, enerjinizden alıyorum. Ve bu markanın yarınları, otelciliğin yarını sizlerin elinde. Sizler bu sektörde olacaksınız ki, tutkuyla, hedefle çalışacaksınız ki Türk turizmi gerçek anlamda hak ettiği yeri bulsun. Siz olmadan zirve eksik diyorum sizlere ve sözü Tayfun Bey'e bırakıyorum. Vallahi Buket Hanım o kadar güzel anlattı ki ben nereden başlayayım şimdi ne desem yalan olur yani. Her şeyi söylemiş oldum. Sesim geliyor sanırım değil mi? Geliyor gayet net. Şimdi otelcilik mezunuyum ben de. Liseden mutfak mezunuyum. Üniversiteden de konaklama işletmeciliği mezunuyum. Ama tabii mutfakta hiç çalıştınız mı derseniz hiç çalışmadım mutfakta. Diğer bölümlerde çalıştım hep otelciliğin. En son İK'da karar kıldık. Dedik ki tamam biz mesleğimizi bulduk. Burada devam edelim. 2009'dan beri bu mesleği yapıyorum. İnsan kaynaklarını yapıyorum. Daha öncesinde tabii 95 yılından beri stajyer olarak çalışıyoruz. Şimdi Buket Hanım da o kadar güzel anlattı ki sizi. Dediğim gibi ben ne desem boş olur. Belki soru cevaplar bizi biraz daha anlatır size. Ama tabii ki de bu sektörü sevmek lazım her şeyden önce. Yani bunu yapmak ayrı, severek yapmak ayrı. Tabii konuşmamız esnasında ilerleyen zamanlarda daha ayrıntılı konuya değineceğiz. Sorularda belki açacağız ama inşallah daha hayırlısı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben o zaman müsaadenizle bir soruyla başlayayım. Aslında sizlerden çok genel bir cevap isteyeceğim. Arkadaşlarımızın da bilmesi adına üst sınıfta çalışan öğrencilerimiz aslında birkaç konuya hakimler ama insan kaynakları departmanının görevleri ve öneminden bahsederek başlarsak çok mutlu olurum. Tayfun Bey müsaadenizle de Buket Hanım'la başlamak istiyorum bu soruya. Bu şekilde başlayalım. Lütfen. Teşekkür ederim. İnsan Kaynakları Departmanı'nın otelcilik sektöründe gerçekten meşakkatli bir işi var. Ben her zaman çalışma arkadaşlarıma söylediğim bir şey var. Arkadaşlar, çalışanlarımız misafirlerimize hizmet etmek için burada. Biz çalışanlarımıza hizmet etmek için buradayız. Türkiye'de 3 tür insan vardır. Kadın, erkek, memur. Biz memur değiliz. Biz çözüm ortağıyız. Bu her türlü konuda olabilir. Resmi bir işi olabilir, ailesiyle ilgili bir sorunu olabilir. İnsanların ruhlarına dokunmadan, ihtiyaçlarına dokunmadan gerçekten insan kaynaklarını yapmak mümkün değil. Bugün bilimsel birçok literatürde insan kaynakları uygulamalarının gerçekten çok farklı ve gerçek değer katacak bilimsel birçok konu var. Ama tek bir gerçek var.
içtenlik, ilgi, alaka, insana dokunmak. Ben bunu böyle biliyorum. Yani yazılan kitapları, en iyi teorileri uygulamak değil. Orada ben o insanı dinliyor muyum? İhtiyaçlarını giderebiliyor muyum? Soruna çözüm bulabiliyor muyum? Bu her şey olabilir. İnsan kaynaklarının bugün gelmiş olduğu noktada çalışanın sadece mesai saatlerinde içinde geçirdiği dönemde yaşadıkları değil. 24 saat ne yaşadığı önemli. Çünkü babamın bir lafı var. Dükkan bizim derdi. Evet, bizim dükkan 24 saat açık arkadaşlar. Siz de 24 saatlik bir gün yaşıyorsanız sizin 24 saatiniz bizi ilgilendirir. Keyifli bir çalışma ortamı, öğrenme deneyimi olan bir yaşam ve gerçekten hayatınıza, ailenize, ülkenize, çevrenize, dostlarınıza tüm gerçek pozitiflikle verimliliği sağlayacak, yaşam kalitenizin yüksek olduğu gerçeği yakalamanız bizim için önemli. Ben insan kaynaklarının sizlerin 24 saatine dokunacak felsefe ve vizyonda çalışmasını doğru buluyorum. Kendim için de bunu yapmaya gayret ediyorum. Tesisimiz çok büyük bir tesis olduğu için çalışan sayısı 1300. Bu nedenle herkese dokunmamız mümkün olmuyor. Bugün Rixos grubu gerçekten dijital dünyanın dönüşümünü en iyi imkanlarla kullanmakta. 2021 yılında yaptığımız uygulamalarla çalışanlarımız dijital ortamları kullanarak günün 24 saati bize ulaşabilecekleri platformlar oluşturduk. Bunlar bizim için gerçekten yapay zekayı kullandığımız, dijitalleşmenin gerçekte o çevik liderlik yönetim anlayışına geçiş dönemi. Çünkü bugün pandeminin gelmiş olduğu noktada insan kaynaklarının da evrilme süreci başladı. Ve sizin kuşakları yakalamak gerekiyor burada. Sizleri yakalayabilmek için biz sizlere ayak uyduracağız. Ben bunu böyle öğrendim. Ve sizlerin merakları, ilgi alanları, ihtiyaçlarını iyi takip edersek sizlerin ruhlarına dokunabilir, hayatlarınızı kolaylaştırabiliriz. Bugün kullandığımız teknolojileri grubumuzda çalışma imkanı her biriniz mutlaka buluyorsunuz, bulacaksınız. Farklı markalarda da bulacaksınız. Ama 24 saat bize ulaşabileceğiniz kanallar oluşturmaya ve bunu belli bir zaman içerisinde sizlere dönüş yapmaya büyük bir özen gösteriyoruz. Bu anlamda insan kaynaklarının evrilme sürecinin dijital dünya ve pandemi gerçeğiyle gerçekten bir asrın değiştiğine inanıyorum. Biz artık bir asrın geçiş dönemindeyiz. Ve bizler bile işin açıkçası bazen kendime bakıyorum da yok ya Buket diyorum sen zamanını tamamlıyorsun galiba, bu çocuklara nasıl yetişeceğim ben, bu sorulara nasıl cevap vereceğim? Ben diyorum ki bunlar o kadar güzel bir gelecek bekliyor ki ben sizlerin çok büyük şeyler yapacağına inanıyorum. Ve insan kaynakları uygulamalarını sizlere bakarken, ihtiyaçlarınızı gözlemlerken daha hala emeklediğimi düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler Buket Hanım. Sağ olun. Şimdi o kadar güzel anlattı ki Buket Hanım. Yani dediğim gibi benim de söylemek istediklerimin yarısından çoğunu söylemiş oldu. Ben de İK olarak kitaba bağlı kalarak çalışmıyorum. Yani kitapta ne yazıyorsa aynısını uygulamıyorum. İnsan odaklı çalıştığımız için, birebir insanlarla iletişim halinde olduğumuz için onları anlayarak hareket etmeye çalışıyoruz. Aslında psikolog değiliz ama olsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani iyice dinlemiş oluruz insanları. İlgileniyoruz, üstüne düşüyoruz. Gelen CV'lere mutlaka cevap veriyoruz. Olumlu veya olumsuz ben şahsen dönüyorum. Buket Hanım da dönüyordur. Otomatik cevap vermemeye çalışıyoruz. Başka türlü bir İK boyutuna gitmeye çalışıyoruz. Şimdi zaten çoğu İK dijitalleşti ama yine de insanlara dokunmak için mutlaka iletişim haline geçiyoruz. Çünkü işverenle personel arasında bir köprü vazifesindeyim. Ben kendimi şahsen öyle görüyorum. Buket Hanım da öyle görüyordur. Ne kadar sağlam olursa o kadar geçişler güzel olur. Eğer yalpalarsa personel de düşer, işveren de düşer. İşimizden de olma ihtimali olur. O yüzden İK benim için çok önemli. İnsan kaynakları önemli. Doğru kişilerle iletişim kurmak çok önemli. Çünkü birçok kişiyle iletişim halindeyiz. İyi veya kötü birçok dostumuz, eşimiz, akrabamız oluyor. Görüşme esnasında oluyoruz. Ama bunu daha ileriye taşıyabilmemiz için de tabii ki de mesleğinden olmak daha da iyi. Uygulama olmasa da teorik bilgiyi almak daha da iyi. Ama meslek hayatında dışarıda işte belki almış olduğumuz teorik bilgileri tam anlamıyla uygulayamıyoruz ama
sektör olarak baktığımızda piyasa hem durgun hem çalkantalı. Herkes sizden bir şeyler istiyor. Herkes size soruyor. Siz her şeyi en iyi şekilde takip etmek zorundasınız. Kanunu çok iyi bilmeniz lazım. Yanlış bir şey yapmamanız lazım. Yani memnunum. Hayatımdan da memnunum. İş hayatından da memnunum. İnsan kaynaklarından da memnunum. Ben genç arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum. Özellikle İK'cı olmak isteyen arkadaşlara nasıl destek verebilirsek vermeye de Buket Hanım da aynı şekilde. Her zaman açık, yani önümüz açık. Soru değil, birebir görüşmek de olabilir. Tabii ki de biz bu programdan önce Buket Hanım'la telefonla konuştuk. Bundan sonra bütün uygulamalara beraber katılacağız. Canlı olarak gideceğiz veya yüz yüze gideceğiz. Haberi de var orada. Yani inşallah hayırlısı olsun hep beraber. İnşallah, çok sağ olun. Benim Tayfun Ersin'cim, Bey size çok buyurun. çok özür dilerim, böldüm. Bir şey Estağfurullah. eklemek istiyorum. Şimdi doktorlukta biliyorsunuz pratisyen hekim vardır, uzmanlar vardır. İşte göz, kulak, burun, boğaz doktoru. Şimdi ben otelcilikteki insan kaynakları ile ilgili şöyle bir şey düşünüyorum. Ben turizm otelcilik işletme mezunuyum Karadeniz Teknik Üniversitesi ve turizm otelcilik lisesinden geçiş yaptım. Otelcilik lisesi servis ve bar bölümüydü. Hep şunu söylerim. Ben önce otelciyim, sonra İK'cıyım. Çünkü insan kaynakları departmanına geçmeden önce tüm operasyon deneyimlerini deneyimlemek, stajlarımı yapmak, çalışmak. Aynen o pratisyen hekimin hani uzmanlaşması olur ya. Sahayı gerçekten bilmek o kadar önemli ki oraya dokunmak arkadaşlar. F&B'deki bir barboyun size kahve pişirip getiren, servis eden bir garsonun ne hissettiğini bilmek için bunu yapmak gerekiyor. Ya da bütün gün hiç unutmuyorum karpuz bilmem kaç bin ton burada bir günde karpuz doğranıyor. Düşündüm. Bütün gün karpuz doğramak nasıl bir şeydir acaba? Değil mi? Evet. Ben İstanbul Dedevan'ın mutfağında bir ay soğan doğradım. Ve bugün çalışanı anlamaya bakış açımın bu deneyimlerle çok değiştiğini fark ediyorum. Bu nedenle turizm otelcilik öğrencilerimiz eğer kariyerlerine insan kaynaklarında devam etmek istiyorsa sizlere tavsiyem sahadaki operasyon departmanlarını mutlaka en az 2 departmanı deneyimleyin. Bunlar back office departmanlar da olabilir. Yiyecek içecek departmanı ve rooms departmanı. Bu 2 departmanda ben sizlerin staj deneyimi yapmasını sizlere tavsiye ediyorum. İnsan kaynaklarındaki kariyeriniz öncesinde yapacağınız böyle bir stajın olaylara bakışınız, sorunları çözme şekliniz, çalışanlarınıza daha güçlü sorular sormanızı ve çözüme gitmenizi sağlar. Tekrar dayanamadım Ersin, kusura bakma. Bu içimde kalmasın deyip sizlerle paylaşmak istedim. Yok, estağfurullah oğlum. Çok sağ olun. Ben aslında tam da bunu soracaktım. İnsan kaynaklarında çalışmaya nasıl karar verdiniz? Yani diğer departmanları görmeden, otelciliği bilmeden aslında bu iş imkansız gibi, haklısınız. Şu sorum olacaktı. Bizim otel diyeceğim şimdi. Rixos Sungate'de Çok güzel. bizim otel, yani ben öyle bahsediyorum. 1300 personel var ve yüksek lisans yapmış bir insan da insan kaynaklarına bağlı. Bir ortaokul mezunu da insan kaynaklarına bağlı. Yani aslında siz her kültüre hitap ediyorsunuz, her eğitim seviyesine. Bunu nasıl dengeliyorsunuz? Bunun dengesini nasıl kuruyorsunuz? Müsaadenizle Tayfun Bey'le başlayayım bu soruya. Uygunsa. Ondan sonra da sizden devam edeyim. Cevabımı alayım. Şimdi ben dedim ya başta da turizm otelcilik mezunuyum. Adnan Menderes konaklama mezunuyum. Mutfak mezunuyum liseden dedim. Ama otelcilikte sadece insan kaynaklarında başlamadım. Ön büroda da çalıştım uzun yıllar. HK'da da çalıştım. Servis departmanında da çalıştım. En sonunda artık birisi dedi ki senin aslında İK yapman lazım dedi. Sağ olsun eğitim müdürümüz. Tabii bütün müdürlerle iletişim halindeydik. Yani aslında otelde çalışırken bir bölüm seçmiyoruz. Bizi nereye sürüklüyorsa arkadaş ortamı oraya gidiyoruz. Yani belki samimi bulduğumuz birisi mutfakta çalışmak istedi. Beraber mutfağa geçtik ama
iletişim kurmak çok önemli. Girişimci olmak çok önemli. Oradaki insanlarla görüşmek, yöneticilerle birebir sohbet etmek. Çünkü üniversite mezunusunuz. Artık bir yerlere gelmeniz lazım. Orada bir eğitim müdürü işte aslında insan kaynakları yapsan daha iyi olur dedi. Ben de daha inanın ne iş yaptığını daha bilmiyordum. Yani herhalde ofiste bütün gün oturacağız. Gelen gidenle sohbet edeceğiz. Bu İK böyle düşünmüştüm. İşi bıraktım o gün. Yaklaşık 6 ay işsiz kaldım. Yani iş aramayla geçti ömrüm. Sonra Rixos grubunda başladık ilk olarak. Hanım bilmiyordur. Yeni öğrenmiştir Bodrum Rixos'ta. Ve İK'nın gerçekten tam aradığım departman olduğunu orada hissettim. Ve 2009'dan beri İK departmanındayım. Yani şunu demek istiyorum. Burada sadece İK'yı düşünüp bütün otel veya işletme gezip de ben İK istiyorum demeyle İK olmuyor. Veya birisi sizin elinizden tutması lazım belki de bilmiyorum ama mutlaka otelcilik sektöründeyseniz mutlaka bir departmandan, benim tavsiyem servis departmanından başlamanız lazım. Servisteki arkadaşların ne çektiğini bilebilmeniz lazım. HK'da çalışanlara ne hissettiğini bilmeniz lazım. Ön bürodakilerin ne hissettiğini bilmeniz lazım ama serviste oğlan geldi şimdi. Maşallah. Şimdi bütün bunları takip etmeniz lazım. Bunları bilmediğiniz sürece yapacak hiçbir şey yok. Sadece İK'da çalışmak demek, onların ruhunu anlamamak, inanın bana sorarsanız eksi. Eğer onları da bilirseniz, İK'ya böyle başlarsanız daha güçlü başlama ihtimaliniz var ve başarılı olma ihtimaliniz daha yüksek diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkürler Tayfun Bey. Sağ olun. Buyurun Buket Hanım. Evet. Ben de aynalama durumunu her zaman tercih ederim. Çünkü farklı yaş grupları, eğitim seviyeleri, farklı bölgelerden gelen çok değişik sosyo-kültürel yapısı olan çalışanlarla bir arada buluyoruz. Bazen kat hizmetleri departmanında meyit arkadaşlarımızı ziyaret etmek için ben katlara çıkarım. Özellikle verimlilik süreçlerinin iyileştirilmesi aşamasında operasyon süreçlerini sahada gidip gözlemlemeyi tercih eden bir İK'cıyım. Burada o an neye ihtiyaç var? Kuzucuğum diyebiliyorum, canım diyebilirim. Ve şöyle söyleyeyim Tayfun Bey, ne olur yanlış anlamayın. İK departmanında bazı departmanların cinsiyetleri vardır yani. İnsan kaynaklarında kadınlar daha güçlü oluyor. Daha doğrusu güne 1-0 başlangıcı. Hadi iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ama bir kadın için, bir bayan için güzel bir meslek. Bak bunda kesinlikle katılıyorum. Burada söylemek istediğim şey şu. Şimdi bir gider çalışana dokunursunuz. Merhaba evladım nasılsın dersin. Annesiyle o an iletişim kurduğunu hisseder. Bir beyefendi yaptığı zaman bu o kadar kolay olmayabiliyor. Biz kadınlar daha kinestetik olabiliyoruz ve bu toplumumuzda kabul görebiliyor. Orada o hani kadın olmanın avantajı oluyor. Kesinlikle Rixos Sungate'in gerçeği için bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu otel 2005 yılında açılmıştır. Benden önceki tüm İK yöneticileri de erkektir. Ve ben yönetimime de her zaman söylerim. Bir gün Sungate'de insan kaynakları yöneticisi noktasında bir değişim olduğunda kesinlikle bu otelde erkek bir İK'cı olması gerekir. Çünkü sayının yükselmesi, farklı operasyonun getirmiş olduğu sorunlardan bazen çok, inanır mısınız, aklınıza hayalinize gelmeyecek vakalarla karşılaşabiliyorsunuz gün içerisinde. Ve bir beyefendi bunu çözüm şekliyle, kadının çözüm şekli farklı. Kadınla erkeğin beynindeki nöronlar bile aynı şekilde çalışmıyor sonuçta. Bu anlamda hani anaç duyguyla farklı bir karşı taraftan, çalışan tarafından mesela ne haber anneciğim, iyi misin bugün diyorum. Çünkü onunla öyle konuşmam gerekiyor. Ya da bir bulaşıkçı personelimiz, onlar çok zor şartlarda çalışan personellerimiz. Ne yaptın ablam, iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yani kendinizden olana yakın oluyorsunuz. Ben orada ne kadar onunla birlikteyim, ne kadar kendinden hissedebiliyor beni. Bu duyguyu ona nasıl geçirebilirim? Bu söylemle, davranışla. Bu duyguyu hissettirdiğim zaman bana karşı daha yakın olur. Örneğin bugün Zeynep
Ersin, şimdi burada görebildiğim, göremediğim arkadaşlarım var. Rixos Gate'i deneyimlediğinizde burada sıcak bir atmosfer var. Yöneticilerin Kesinlikle katılıyorum. çalışma tarzı da genelde böyle. Bugün evet, ben Zeynep'leysem eğer, Zeynep'i bana yakın hissedeceği şekilde, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Zeynep'e yaklaşırım ki bu çok önemli. Ya da Ersin ne yaptın? Basketbol nasıl gidiyor? Sporlar nasıl? Evet Ersin, çok iyi. Turnuvaları kaçırmadın değil mi? Değil mi? Beril'e şunu sorabilirim. Beril, yurt dışı nasıl geçti? Bütün yaz takip ettim kendine katkılarını. Ya burada sizleri takip etmek de, çalışanları takip etmek de önemli. Koridorda geçerken, Ayşe amcığım, oğlun nasıl oldu? İyi misiniz? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Ki pandemide duyarlılıklarımız artıyor. Sağlıkla ilgili duyarlılıklarımız, çalışanlarımızın ailesiyle ilgili. Ya bütün mesele şu. Ne kadar benden yana, ne kadar benim gibi. Orada olduğunuz anda evet, kendinize yakın hissedeceğiniz şekilde davrandığınızda bütün iletişimle birçok zorluk olabilir. Evet, tesis zor, problemler yüksek. Bu anlamda bir dokunuş ne kadar etkili olur değil mi? Ailenizden birisini gördüğünüzde ne kadar mutlu olursunuz? Ben hep diyorum ya, evimize geldik. Evimize geldik. Aile üyelerime nasıl davranmam gerekiyorsa çalışanlarla bir arada olduğumda da onların ihtiyaçlarına, onlardan biri gibi. Yeri gelir ablası olurum, yeri gelir annesi olurum, yeri gelir eli sopalı, hafif kızılcık sopasıyla ne yaptın bakayım sen derim. Yani buna da ihtiyaç var sonuçta. Bu anlamda çalışanlardaki bu aynalama, kendini yakın hissetme önemli. Yani Buket Hanım ulaşılmaz. Ya ben size bir şey anlatayım arkadaşlar. Mutfakta bir aşçıyla birlikte bir görüşme yapıyorum. Hiç unutmam. Dedi ki, ben hiç sizin böyle bir insan olduğunuzu bilmiyordum. Nasıl yani? Ya ben evde sizin yemek yapıp bulaşık yıkayıp yerleri sileceğinizi bile hayal edemiyorum dedi. Dedim ki, nasıl olur, öyle şey mi olur dedim. Yani kafasında nasıl bir yerde oturtmuşsa artık beni, diyor ki siz bir iş kadınısınız. Ya olur mu diyorum. Ben de senin gibi insanım. Eve gidiyorum, kovaya suyu dolduruyorum, ilacı dolduruyorum. Ben hiç sevmem paspas yapmayı. Yerde bezi alacağım, sileceğim. Nasıl yani? Gerçekten mi? Ben de öyle siliyorum diyor. Hayatım öyle. Çünkü ben onu hissediyorum. Biliyorum onun ne yaşadığını. Eğer kendinde yaşadığını, benim de yaşadığımı hissederse ortak bir noktada buluşuyoruz. İşte Ersin'cim ve sevgili arkadaşlarım. Buradaki sır bence bu. Teşekkür ederim samimi cevaplarınız için. Bence açıklayıcı oldu. Caner Hocam'ın birkaç sorusu vardı yine. Onunla konuşmuştuk. Geri kalan arkadaşlarımdan da hocalarımdan da soruları bekliyorum. El kaldırırlarsa söz verebilirim. Caner Hocam önce buyurun siz. Ondan sonra devam edelim. Evet, gerçekten de başarının sırrının içtenlik olduğu ortaya çıkıyor. Bence iki güzel insanı ağırlıyoruz bugün. Katılımcılar çok şanslı. Ben şöyle söze girmek istiyorum. Bizler için gerçekten kadınlarımız çok değerli. İlk sorumu Buket Hanım'a sormak istiyorum. Kadınlarımız çok değerli ama maalesef neden kadın yönetici sayımız az? Bir de özellikle Covid sürecinden sonra kadınlarımız için özel çalışma modelleri geliştirme yolunu düşünüyor muyuz? Evet. Kadın yöneticilerin skor tabelasında iki şey olmalı. Kararlılık ve esneklik. Dolayısıyla turizm sektörü, hizmet sektörü yoğun bir sektör ve birçok diğer sektörlerden gerçekten sadece masa başı çalışsanız bile fiziksel güç gerektiriyor. Bu anlamda kadınların zirveye giden yolu da o kadar meşakkatli olmuyor. Çünkü anne olma süreçlerimiz var, eş olma süreçlerimiz var. Hayatta hepimizin birçok rolleri var. Kulisimiz var, sahnemiz var. Sahne ile kulisin bir arada birbirine yakın olması oldukça önemli ve hayatın bize getirmiş olduğu rolleri gerçekten kadınlar hakkıyla yapmak istiyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Daha böyle özenli, detaycı oluyoruz.
Bu anlamda önce ailemizi tercih edebiliyoruz. Bu esnek çalışma yönteminin turizmde, hizmet sektöründe kadın çalışanlar için özellikle beyaz yakada ilerleyen dönemde daha da artacaktır. Kış döneminde biz esnek çalışma yöntemini kadın çalışanlarımıza her türlü kolaylığını sağladık. Bir de kadının sektörde, turizm sektöründe anne olma hakkı, süt izni ve yaşamış olduğu bedensel geçişlerdeki ihtiyaçlarını gerçekten anlayarak, empati yaparak, değer vererek olayları ele almak gerekiyor. Bir kadın çalışan ayrılmasın diye, ben süt iznini bebeğiyle daha fazla olabilsin diye gerekiyorsa kanunda yazana uymayıp toplu vermeyi tercih eden bir İK'cıyım. Ya da çocuğu hasta, hastanede. Bunlar yine bizim henüz kurum kültürümüz değil. Ancak ben kadın çalışanlarımıza hastanede ya da sağlık sorunu varsa çocuğuyla birlikte olması için raporlu olduğu sürece, çocuk hasta olduğu sürece 6 gün yılda mazerette izin verme hakkım var ve ben bu izni kullanıp veriyorum. Burada eğer çalışan kadın esnek modelde ailesine de zaman ayırabilirse orada sağlıklı ilişkiler kurar ve bu sağlıklı ilişkiler sayesinde de dönüp otelinde çalışmaya başladığında daha mutlu bir birey olarak çalışacak. Sonuçta ihtiyaçlar ve aile önemli. Kadınları da bu anlamda en önemli geçişlerinde destek olmak gerekiyor. Hatta benim bir hayalim daha var, battaniye izni dediğim. Kadınların menstruasyon döneminde gerçekten buna anlayış gösterip 3 gün izin gerekiyorsa 3 gün izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar önemli. Bu tür uygulamalar var. Kadınlara çünkü sektör hızla ilerlerken, misafir hizmet beklerken tabii insanlar şey yapmıyor. Bunlara özen gösteremeyebiliyor operasyondaki, sahadaki yöneticiler. Kadınların zirveye giden yolunun skor tabelasının kararlılık olduğunu unutmamamız gerekiyor. Biz kadın çalışanları bu işten vazgeçmeyeceğiz. Zirvede ne kadar topuk sesleri yüksekse otelcilik o kadar zarafet kazanacaktır. Bunu böyle söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir cevaptı. Diğer sorum da Tayfun Bey'e. Tayfun Bey, özellikle çok güzel anılarımız var. Benim sorum işe alım süreciyle ilgili. Bir anımı da hatta paylaşmak istiyorum katılımcılarımızla. Önce isterseniz sorumu sorayım, ondan sonra anımı paylaşayım. Lütfen paylaşın, lütfen. Ben sizi en son bıraktığımda saçlarınız kısaydı. Lütfen paylaşın, lütfen, merak ediyorum. Saçlarınız yakışmış bu arada. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Maalesef korkudan kuaförlere de gidemiyoruz artık. Pandemi size yaramış. Lütfen buyurun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Mezunumuz, hatta ismini de paylaşayım. Görüşmesine gitti Tayfun Bey'le. Güvenlikten geçiyor Asım. Görüşecekti o. Asım oturuyor sandalyeye. Bu arada Asım da çok heyecanlı. Hocam olacak mı, olmayacak mı? Sürekli bana mesaj çekiyor. 5 dakika geçiyor. Hocam diyor, titriyorum diyor. Tayfun Bey gelmedi daha görüşmeye. 10 dakika geçiyor. Hocam hala gelmedi Tayfun Bey. Ben biraz ayağa mı kalksam, yürüsem mi diyor bana. Mesaj çekiyor bu şekilde. 15 dakika geçiyor. Tayfun Bey yine yok. Asım bana mesaj çekiyor. Hocam herhalde olmayacak bizim iş. Gelmeyecek Tayfun Bey diye. Sonra yarım saat sonra mesaj çekiyor. Hocam hala bekliyorum ama kimse gelmedi. Sizden ricam bir arayabilir misiniz Tayfun Bey? Gelecek mi acaba görüşmeye? Ben Asım bekle diyorum mutlaka Tayfun Bey görüşecektir seninle diye onu da destek olmaya çalışıyorum. 1 saat sonra Tayfun Bey Asım'la görüşmeye geliyor. Ama daha sonra benimle paylaştığı bir şey var. Caner, özellikle ben o öğrencimizin bu işe layık olup olmadığını, istediğini öğrenmek amacıyla bunu yaptım dedi. Gerçekten de harika bir yönetim şekli.
Ben yeni trendler, işe alım süreçlerinde neler olacak? Tayfun Bey, yeni anıları paylaşmak üzere diyorum. Şimdi ben neden böyle yaptığımı siz açıkladınız ama bunun öncesinde insanlar şimdi iş arıyorlar. Dışarıda bir sürü işsiz arkadaş var. Özellikle üniversite mezunu olan çok işsiz arkadaşımız var. Gelip 10 dakika bile sohbet etmeden sadece CV verip gidenler var. Tanışma gereksinimi bile duymayan insanlar var. Hele bekleme, asla bekleme şansları yok. 10 dakikaya bile tahammülleri yok. Yani olursa olsun, olmazsa olmasın. Sonra da iş bulamadık izlenim var. Yani bir oturup sohbet etsek. Ben Asım bekletme amacım Asım hem enerjisini hem de heyecanını yenmesi içindi. Ben Asım'ı görüyordum zaten. Beklediğini de görüyordum. Elinde telefonu da görüyordum ben Asım'ın ama gelir gelmez ben Asım'la görüşseydim Asım heyecandan bana kendini anlatamayacaktı. Yani kitlenecekti Asım. Hem size bir yerden yazıp bir yerden benimle konuşamayacaktı yani. Ve belki de alabileceği işten kendi kendine vazgeçmiş olacaktı. Alamayacaktı yani. Kendini ifade edemeyecekti. Önce sohbet etmek lazım. Biraz muhabbet etmek lazım. Belki kahve içmek lazım. Yani bir mülakat olmadığını karşı tarafa anlatabilmek lazım. Ben hep öyle yapıyorum genelde. Çünkü gerçekten işe ihtiyacı olup bu işe gerçekten hem ihtiyacı olup hem de bu işi bilen kişiyle birebir sohbet ettiğiniz zaman o işe uygunluğunu daha iyi anlıyorsunuz. Şöyle düşünmeleri lazım. Karşı tarafın da bana ihtiyacı var. Benim de işe ihtiyacım var. Onların da bana ihtiyacı var. Yani biz haybeye çağırmıyoruz insanları. İhtiyacımız var ki çağırıyoruz. Belki kendini güzel bir şekilde ifade etse işi alacak. CV'si çok boş olabilir. Belki daha iyi bir şekilde anlatabilse belki öne geçecek. Yani o fırsatı yakalayabilecek. O ışığı biz görebileceğiz. Bilmiyorum Buket Hanım bana katılır mı? Katılıyorum. Hiç işi bilmesi bazen önemli olmuyor. Gerçekten bu işi yapabileceğine biz inanabiliyoruz. Ben inanabiliyorum bazen. Ve de çok da başarılı oluyor. Asım da öyle. Yani Asım hep İK istedi. Bilgi işleme yerleştirdik Asım'ı. Şimdi İK istese kapım açık gelsin. Öyle bir durum söz konusu. Bir de Asım uzun saçlı. Şimdi iş olmazsa ben saçımı boşa mı kestireyim, sakalımı boşa mı kestireyim? Bir şeyin ucundan tutmak lazım. Yani birisi sakal bırakmış, işe öyle gelmiş görüşmeye. Niye sakalını kesmiş? İş olmazsa ben niye boşa kestireyim diyor. Ben şimdi nasıl mülakat yapayım sizinle? Hem İK'da çalışmak istiyorsunuz, hem saç baş dağınık. Olmazsa gözüyle baktıktan sonra yapacak hiçbir şey yok o zaman dedim. Teşekkür ederim dedim. Yani ben bir iş versem, iş tutmazsa, proje olmazsa dersen yapmazsan kalır yani bu. Bir daha iki yani. Şimdi ben üniversite mezunlarına gerçekten destek olmaya çalışıyorum. Üniversite arkadaşlar. Çünkü işsizliği ben de biliyorum. Ben de yaşadım. Kolay değil. Ki okulda mezun olunca, diplomayı elime alınca şöyle düşündüm. Tamam direkt genel müdürüm. Ben hep öyle o gözle baktım. Mezun olunca, diploma alınca direkt genel müdürüz. Her otel bizi alır. Ya bir çıktık dışarıya ki öyle bir şey söz konusu yok. Otelin kapısına içeri giremiyoruz ya. Normal komi olarak da giremiyoruz yani. Diploma hak getire yani nereye kadar? Ama şöyle yaptıysanız eğer her sezon bir yerlerde çalıştıysanız komi olsun, garson olsun, HK'da olsun mutlaka diğerlerinden 1-0 öndesiniz. Yani tecrübenize tecrübe katmış olursunuz. Hep sadece diploma inanın bazen yeterli olmuyor. Ben belki takip ediyorsunuzdur bilmiyorum ama birçok arkadaş bana yazıyor. Diploması var, CV'de hiçbir staj dahi herhangi bir şey yok. Şimdi düşünüyorsunuz o kadar eğitim almış birisi, eğitim almamış bir yönetici de var yanımızda. Şimdi bu adamı bunun yanında nasıl çalıştırabiliriz diye düşünüyorsunuz. Veya ne gibi bir iş verebiliriz diye düşünüyorsunuz. Yani sektörümüz biraz farklı bizim. Bazı turuncu arkadaşlar yani iş bulamayıp demeyeyim de iş fazla aramayıp sektörü bırakan insanlar var. Otelciler arkadaşlar var. Keşke biraz daha zorlasalardı. Şimdi bütün otelcilik hep kalifiye personelle dolmuş olurdu. Yani ben bu konuda çok muzdaribim, üzgünüm. Ve her gittiğim yerde de bunu anlatıyorum. Bundan sonra da Buket Hanım'la beraber hep bunun üzerine basarak gideceğiz inşallah. Çünkü biz onları kaybediyoruz ve onlar olmayınca da çekirdek dedikleri, alaylı dedikleri alttan adamlar geliyor. Onlar da gelince ne oluyor? Kendi adamlarını getiriyor. O da eğitimsiz oluyor. Onun getirdiği eğitimsiz oluyor. Sistem çöküyor. Ondan sonra siz iş bulamıyorsunuz, biz iş bulamıyoruz. Yönetici dediğimiz zaten artık en üst seviyedeki insanlar eş, dost, akraba, patronun yandaşları oluyor. Bunu sizlerin çözmesi lazım. Yani okuldan mezun olduktan sonra iş bulamayıp bir sezon iş arayıp başka sektöre odaklanırsanız o zaman da okulu okumanın bir anlamı olmuyor. Yani hem girişte maaş soruluyor. Tabii ki de hakkınızdır ama hepimiz bu dönemlerden geçtik. Yani hepimiz iyi otellerde çalıştık ama işi öğrenebilmek adına da bazen fedakarlık yapmak gerekiyor. Çünkü ilerisini düşünüyoruz hep beraber.
En iyisini olmaya çalışıyoruz. Yönetici olmaya çalışıyoruz. Altımızdakiler aynı şeyi yaşamasını istiyoruz. Onlara doğru bilgiyi aktarmak istiyoruz. Onları yönlendirmek istiyoruz. Çünkü bazen karşınızda Buket Hanım'la karşılaşmıştır. Karşısına çıkıp yıllar önce verdiği bir nasihatten başka bir yola giden insanlar da vardı. İlla ki böyle şeylerle karşılaşmıştır. Belki Buket Hanım'la karşılaşmasaydı hayatı farklıydı. Onunla karşılaştı. Küçücük bir cümle onu hayata çevirmiş olabilir. Böyle şeylerle hep karşılaşıyorum ben. Kendisi de karşılaşmıştır. Ben istiyorum ki herkes mesleğini yapsın. Şimdi bana bir genel müdürlük teklifi gelse, kardeşim o onun işi. Ben İK'cıyım. Ben İK'ya bakarım. Ben İK ile ilgileniyorum. O da onunla ilgilensin diye gözüyle bakıyoruz. Hepimiz böyle düşünüyoruz. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Buket Hanım söylesin, sizler söyleyin ama doğru işi yapabilmek için o iş üzerine odaklanmanız lazım. Kapıdan içeri giriyor, her işi yaparım diyor adam. Ben ne iş olsa yaparım, yeter ki iş olsun. İşte o zaman hiçbir iş yapamıyor. Her işten küçük küçük bilgi sahibi, hiçbir şey de tam değil ve yapamıyor maalesef. Alsak da olur, almasak da olur. Ama ihtiyacımız varsa boşluğu doldursun diye bazen alınıyor. Dürüst olalım, gerçeği bu. Sezonu atlatabilmek adına alınıyor. Yerleştiriyoruz elimizden geldiği kadar. Ama üniversiteden, turizm otelcilikten mezun olan arkadaşlar her zaman oturup sohbet edip tavsiyelerde bulunuyorum mutlaka elimden geldiği kadar. Yerleştirmeye de çalışıyorum. Tabii bıkmamaları lazım. Yani usanmamaları lazım. Daha çok gençler. Yani şimdi ne diyeyim ki? Ben ne zaman bitirdim? 2009'da bitirdim. Ben de geç başlamıştım üniversiteye. Sadece bir hedefim vardı. 2009'dan sonra. İK'cı olacağım dedim. En iyi İK'cı ben olmam lazım dedim. Buket Hanım kusura bakmasın. En iyi İK'cı benim olmam lazım dedim. Yani gerçi emekli oluyor, kurtuluyoruz ama yine devam etsin de emekli olsun. En iyi İK'cı benim olmam lazım dedim. Yani benden daha iyileri de vardır. Daha kötüleri de vardır. Onlar da İK'cıdır ama doğru kişiyi bulabilmek için mesleğini bitirmesi lazım. Ve size ihtiyacı var bu sektörün. Turizm otelcilik mezunları arkadaşlara gerçekten ihtiyacı var. Gerçekten ne garson bulunuyor, ne HK'da meyit bulunuyor, ne ön büroda resepsiyonist bulunuyor. Bunlar çok zor. Ve bunlar bulamayınca nereye gidiyorum biliyor musunuz? Yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorum. Yurt dışındaki arkadaşları turizme adapte etmeye çalışıyorum. Çünkü benim kendi vatandaşım kimisi esnaf olmuş, turizm otelcilik okumuş. Kimisi başka kafeci olmuş, kafe işletiyor. Farklı sektörlere gidiyor veya kolay para kazanmak için onlar da yurt dışına gidiyor. Yurt dışındakiler buraya geliyor, buradakiler yurt dışına gidiyor. Yani sistem böyle çalışıyor. Ben her zaman destek olmaya ve onlara elimden geldiği kadar ne yapılması gerekiyorsa yapmaya razıyım. Şimdi bizi biliyorsunuz İnsan Kaynakları Derneğimiz de var. Öğrencilere çok büyük katkıları var. Bu sene büyük projelerimiz var. Buket Hanım tabii ki de anlatır ama sizlerin iş bulabilmesi için de mutlaka bir derneğe üye olmanız lazım. Yani mutlaka bir gruplara üye olmanız, tanışmanız, orada kendinizi gösterebilmeniz, belki size verecek küçük görevlerde yetki almanız, yani böyle tanınarak, çevre edinerek olur. Siz evde oturduğunuz sürece ben hiçbirinizin kapısını çalıp da gel bak sen boştasın, sana iş vereceğiz deme şansım ne ben diyebilirim, ne Buket Hanım ne de başka birisi. Sadece Kariyer.net'ten başvuru yapıp da cevap bekleme gibi bir lüksümüz yok. O konfor yok. Öyle bir konforumuz yok. Size şöyle bir cevap gelir. Başvurunuz incelemeye alınmıştır, havuza atılmıştır. Öyle bir havuz da yok. Bunu unutun. Siz araştırmadığınız sürece, siz kapıları çalmadığınız sürece size iş yok. Çünkü siz üniversite mezunusunuz. Daha girişimci olmanız lazım. Daha atlamanız lazım. Ben istiyorum demeniz lazım. Kapısında yatmanız lazım. Ne olacak ki bir şey kaybetmezsiniz. Ben öyle yaptım da buralardayım. Çünkü bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Şimdi çok kolay iş arama metotları var. Artık dijitalleşti her şey. Yani ben bile o dönemde PowerPoint'te CV yaptım. CV boş ama yaptım yani. Hediye paketinde CV koydum. CV boş ama hediye paketi gitti. Yani sistem böyle çalıştı yani. İnşallah sizler de bu şekilde ilerlersiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ersin'cim sen istersen moderatörlüğü geri al. Ben yine sorularla desteklerim. Tamam hocam. Teşekkür Kaç tane ederim. Sağ olun moderatör var? cevaplar için de tekrardan. Daha süremiz var. Yani 60-70 dakika olarak planladık. Sizin için de uygunsa, konuklarımız için uygunsa soru olursa biraz esnetebiliriz. Sorusu olan var mı aslında? Biz sorabiliyor muyuz? Biz soru sorabiliyor muyuz? Tabii Bu ki. sefer Tabii ki. değişiklik yapalım. Bu kitabında biz soru soralım. Yani Tabii hep ki. sizden gelmesin. Yani Çok mutlu oluruz. şimdi bu arkadaşların hepsi turizm fakültesinden mi? Ee, Değil. Zannediyorum ki hayır, gastronomiden
İTÜ'den de arkadaşlarımız var. Başka bölümlerden de olabilir. Tam emin değilim yani. Tam konukları göremiyorum çünkü. Tamam. Caner Hoca'ya sorayım ben de o zaman. Bize de sorabilirsiniz. Bence Caner bir Hoca ile şeyler cevap verebiliriz. aynı okuldan mezunuz. Yani Caner Hoca da eminim bu şeye geçmeden önce, yani öğretim görevlisi olmadan önce otelcilik sektöründe çalışmıştır diye düşünüyorum. Neden bıraktığını soralım kendisine. O anlatsın. Neden eğitim sektörünü seçti, otelciliği bıraktı? Soruyorum şimdi Caner Hocam. Çok güzel bir soru. Gerçekten de harika bir soru. Ne yanılttı? Ben seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği mezunuyum. Bu arada rehberliği bırakamadım. Gerçekten de bırakamadım. Hala da Covid süreci biterse aktif olarak da yine devam etmeyi düşünüyorum. Ben soruyla karşılık vermek istiyorum. Özellikle rehberlik gerçekten bir tutkuydu benim için. Hayata yeniden girsem yine rehber olmayı çok isterdim. Akademisyenlik de gerçekten çok ayrı özelliklerin, dışarıdan bakıldığı zaman kolay gözüken, cumartesi pazarının olduğu düşünülen ama işin içine stresin bol olduğu, özellikle sürekli kendinizi geliştirme ve çalışma bir çalışma yapıp hem araştırma yapıp hem de rehberlikle beraber yapılabileceğini görerek akademisyenliği seçtim. Bu arada akademisyenliği seçerken de çok büyük fedakarlıklar yaptım. Aşağı yukarı 6 sene bir yüksek lisans, bir de doktor olmak üzere eğitim aldım. Ama çok fazla turu alamadım. Çok büyük turlardan özellikle fedakarlık yaptım. Derslere ağırlık verdim. Onun da ayrı bir sorumlulukları var. Ama gerçekten de sektörle hala yakın ilişkilerimiz devam ediyor. Ben buradan eğer akademisyenliği seçmek isteyen öğrencilerimiz varsa onlara da önce sektörle güzel bir sektör deneyimi kazansınlar. Ondan sonra akademisyenlik daha da başarıyla geliyor. Onu tavsiye ediyorum. Ben de bir soruyla özellikle departman olarak en çok zorlanan kısım insan kaynakları oldu. Ve insan kaynaklarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de motivasyon sağlama. Bizler üniversitemizde hem geziler yaptık hem aktivite olarak rafting yaptık. Onlar inanılmaz bir motivasyon kaynağı oluyor. Sizler böyle bir motivasyon kaynakları olarak insanların motivasyonunu arttırmak için neler yapabiliriz Covid sürecinden sonra? Buket Hanım buyurun. Ben Caner tam soruyu Hocam, kesildi gitti duymadım ben. evet, yayından dolayı, yayın internet probleminden dolayı soruyu tam olarak duyamadık. Rica etsek bir daha soruyu alabilir miyiz? Caner Hocam interneti ödemedin herhalde. Aynen. Çok özür dilerim. Kesilmesin. Çok özür dilerim. Ses gelmiyor. Önemli şey çalışanların motivasyonu. Çalışanları motivasyon halinde bir araya onların motivasyonunu sağlarsak en üst, özellikle başarının sırrı bence orada diye düşünüyorum. Biz mesela idari personelle beraber çok güzel etkinlikler yaptık. Caner Hocam sesiniz gidiyor hocam. Caner Hocam sen bizi duyuyor musun? Caner Hocam bizi duyuyor musun? Sesiniz gitti hocam. Sesim geliyor mu şu anda? Şu an geliyor hocam. Caner Hocam bence başka bir soru alalım. Sen o arada git internet öde de öyle gel. Olmuyor vallahi olmuyor. Çok iyi. Şimdi geliyor mu sesim? Geliyor Tamam. hocam. Ama kesiliyor sizin. Dilerseniz chat box'a yazın hocam. Daha pratik olur.
Bu sırada da başka bir soru alayım ben. Şöyle daha iyi Hem olur. Aynen. vaktimizi aynen dengeli harcamış oluruz. Hocam işletmelerde çalışan motivasyonun nasıl sağlandığını mı soruyorsunuz? Evet, Öyle mi? evet. Evet, süper. Kısaca. Evet, yeni dönemde pandemiyle birlikte çalışan motivasyonu konusu gerçekten yeni çözümler gerektiriyor. Burada neler yapabileceğimizi gerçek anlamda anlayabilmek ve çalışana dokunabilmek için biz Sungate'de bir komite kurduk. Ve komite toplantıları ve odak çalışmalarıyla çalışan memnuniyetiyle ilgili alacağımız aksiyonları tam bir karara bağlayacağız. Bu yıl başlattığımız, şimdi otel 9 Nisan'da açılacak, Rixos Sungate kapılarını misafirlerine açacak tekrar. Burada departmanlarda daha mikro ölçekte katılımcıyla biz bize toplantılar yapıyoruz. Sosyal mesafemizi koruyarak. Burada ciddi bir parti ya da açık havada yapılacak bir organizasyon için baharın gelmesi gerekiyor ve 23 Nisan'da baharı ve otelin açılışını, otelimizdeki en önemli operasyonumuz Mayfest Festivali'nden önce böyle toplu açık havada pandemi kurallarına uygun, bizim çok güzel bir lojmanımızın sahili var ve bir merhaba partisi düzenlemek. Burada mecburen pandemi bize açık havada bazı şeyler planlamamıza ihtiyaç var. Kış dönemi çok zor. Çalışanlarımızla online mecraları kullanarak ancak toplantılar yapabildik. Fakat bir arada olmanın tadını tabii ki hiçbir şey yerini tutamaz bu anlamda. Sizlerin de genç arkadaşlarımızın da bu konuyla ilgili önerileri olursa son derece mutlu olurum. Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler Buket Hanım. Buyurun Tayfun Bey. Valla aşağı yukarı hep aynı şeyler oluyor genelde. Yani ama tabii bu pandemiden sonra farklı işler yapılabilir mi? Şu an ben yeni bir oteldeyim. Yeni bir hikayenin içerisindeyim, öyle söyleyeyim. Mısır konsepti olan bir Aman Otels diye, Aman Otelcilik diye adı altında parti otelindeyim daha doğrusu. Bizimkisi parti oteli. Parti otelinde de personel memnun etmemenin bir şey kaybı olmaz diye düşünüyorum şimdilik. Motivasyonu o şekilde sağlarız diye düşünüyorum ama şu an benim de zaten çok büyük personelim yok. Bundan önceki işletmede 1600 kişilikti. Çok büyük, çok kalabalıktı. Ama çok da yorucuydu. Buket Hanım bilir kendisi. Büyük oteller çok raporlaması da çok olan, yoğun olan işletmeler. Başınızı zor kaldırıyorsunuz. Ben şu an bile Buket Hanım'ın zannedersem ofiste hiç gidememiş. Bana öyle geliyor hala. Şimdi motivasyon adı altında hani daha önce neler yapıyorduk? Şimdi farklı aksiyonlar alacağız tabii ki de. Ya bir ara çok lüks otomobiller kiraladık personellerin. Yöneticiler, asistanlar ve onların altındakilere işte kemoterapi tarzı tarafında işte lüks araçlarla seyahat etmelerini sağladık. İşte gittiğimiz yerde özel piknik yapmaya başladık. Sonra kampçılık yapmaya başladık. Kamp ortamı kurmaya başladık. Değişik alternatiflerimiz var. Bu sene olursa inşallah mesela yine kamp ortamını gerçekleştireceğiz. Bir kamp komitesi kuracağız. Çadırı olan gelsin diye. Böyle bir aktive düşünüyoruz. Onun haricinde belki tarihi ve kültürü yerleri gezmek isteyen, hoşuna giden arkadaşlarla başka bir komite kurup Antalya'daki bütün tarihi yerleri gezmeye, belki şehir dışındaki tarihi yerleri gezmeye, hani motivasyonu sadece günlük değil de konaklamalı yapabilirsek daha iyi olabilir düşüncesindeyim. Belki bunu da başarabilirsek personellerle iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Umarım Ersin, ben bir soru başarılı sorabilir olursunuz. miyim? Tabii hocam, gördüm zaten El sorunuzu. kaldırmaya çalıştım ama bastım olmadı. Herkese iyi akşamlar tekrar. Buket Hanım, konuşmanızın ilk başında artık yapay zekayı kullanmaya başladık. Dijital teknolojileri de bayağı kullanır hale geldik dediniz. Online eğitimler ve online bir sisteminiz olduğunu biliyorum. Bunun dışında bu teknolojileri hangi alanlarda, hangi mecralarda kullanıyorsunuz ve İK'nın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Peki.
Soru için çok teşekkür ederim. Çok cevaplamaktan keyif alacağım bu soruyu. Dijital öğrenmenin artık büyük bir önemi var ki bu dijital öğrenme sürecinde bugün hepimiz buradayız. Eskiden düşünürdük, bir toplantı olacak, günler öncesinden programı yapılır, biz oraya gideriz. Şehir dışındaysak farklı bir noktada. Bugün ise karar veriyoruz ve 5 dakika sonra hepimiz bir araya gelebiliyoruz. Artık gerçekten bunları daha öncesinde hayal bile edemezdik. Online eğitimi 2018 yılında Rixos Sengate'de oryantasyon eğitimlerine yetişemediğim için bu işi yapmanın kolay bir yolu olmalı diye düşünmeye başladım. Nasıl olabilir? İşte gitsem film mi çeksem, çalışanlara işte Barkovizyon'a yansıtsam, oryantasyon eğitimine katkı mı olur? Ne yapabilirim, ne edebilirim derken e-learning platformunu kurmak noktasında bir karar verdim. Burada tabii yönetimi de ikna etmek gerekir ki bu tür teknolojileri araştırdığınızda çok farklı ürünler ve ticari anlamda da gerçekten pahalı bir maliyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bunun bir kolay yolu vardır ya. Mutlaka aklın yolu birdir. Birileri bunu yapmıştır. Sonuçta biz şu çılgın Türkleriz yani. Birileri bunu yapar. Ve online platformu yapmış İstanbul'da bir firma ile karşılaştım. Firmanın eğitim kataloğunu aldım. Hepsini inceledim. Akabinde istediğim eğitim videosunu oluşturup sistemin içine ekleyebileceğimi, kendi oryantasyon filmi, animasyonlu, işte C++ denilen artırılmış gerçekliğe kadar işi yapabiliyorsunuz, taşıyabiliyorsunuz. Bu platformla oryantasyon eğitimini çizgi film haline getirdim. Hatta orada oryantasyon eğitimini anlatan çizgi film karakterini de kendime benzeyen bir animasyondan seçtim. Çalışanların çok hoşuna gittiler. Buket Hanım'ın çizgi film karakteri bu diye. Çok keyifli oldu ve oryantasyon eğitiminde bize büyük bir hız kazandırdı. En azından freshlemek anlamında. Tabii burada birden hayal kurmaya başladım. Ki bunlar akademik dünyada yapılıyor. Düşünsenize, Allah'ım dedim, bir tane sanal bir oda olsa, orada mesleki eğitimi almak için örneğin bir kat görevlisinin odayı nasıl temizleyeceğini o sanal ortama girerek yaşasa, 3 gözlüklerini taksa, o 3 boyutlu ortamı yaşasa, ne kadar güzel olur. Bunlar neler yapılması gerekir. Tabii bunlar benim giderek çok hayal kurmayı o kadar çok seviyorum ki ve hayal kurmaktan vazgeçmediğim için de yaşlanmıyorum diyorum kendime. Bu çok önemli. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. O kadar önemli ki tutkuyu ateşleyen bir şey. Bu pandemi döneminde benim e-learning platformu bizim hayatımızı çok kolaylaştırdı. Akabinde şirket yönetimimizden gerçekten çok önemli adımlar atarak çalışanlarımızın bize ulaşacağı online'da cep telefonlarından bulundukları tablet, bilgisayar her neredelerse aylık düzenli çalışan memnuniyet anketleri ve geri bildirimleri anketlerden almaya başladık. Anketleri destekleyen bir diğer platformumuz da 24 saat boyunca açık şikayet ve öneri sistemi. Ki ben şikayet kelimesini çok sevmiyorum. Buna istek demeyi her zaman tercih ederim. İstek ve öneri. Çünkü öneri başka bir şey, istek başka bir şey, şikayet başka bir şey. Bu geri bildirim platformunun kendi içindeki şikayetleri süzmesi, sınıflandırması, çalışanların özellikle ilk bundan önceki soruda hani motivasyon için neler yapabiliyoruz deyip bunlarla ilgili bize anlık grafikler çıkarıyor olması, bize bir yol haritası veriyor olmasını çok önemsiyorum. Ve eğitim, özellikle işbaşı eğitimlerde, mesleki eğitimlerde 2022 yılı için kendime belirlediğim 2 hedefim var. Birincisi quiz game'ler. Orada iş başındayken o an çalışanların telefonlarına 5 tane soru. Hiç önemli değil bu soru. Yani mesleğiyle ilgili, o alanıyla ilgili 5 soru gönderip hani eğitimlerde kullanıyorsunuz hocam o kağıt uygulamalarını. Aynen hem eğlensinler hem bunu deneyimlesinler, yarışma şeklinde olsun. Çünkü öğrenmede rekabet duygusu da bir motivatör oluyor. Böyle eğlenceli quiz game'ler
tasarlıyorum. Ve otelimizin renovasyon döneminde gelecek yıl 3. etaba giriyoruz. 4. etaptan sonra 2022 yılının sonunda marketing departmanımız 360 derece çekimler yapacak. Burada çalışan alanlarında Sungate'de bir çalışanımız yemekhaneye yolunu nasıl giderken bulacak? Soyunma odalarına giderken nasıl bulacak? Lojmana giderken nasıl bulacak? Bunlar için 360 derece çekim yapıp sanal gözlüklerle bu uygulama var mı araştıracağım. Eğer sizler de bana destek olursanız çok sevinirim. Sanal gözlüklerle oryantasyon eğitiminin sonunda oteli gezmesini istiyorum. QR kodlar oluşturup mesela bulunduğu alana bir çengel binamız var. Çengel binamızdan yemekhaneye giderken ben yolu şaşırıyorum. 4 yıldır bu oteldeyim. Ersin çok iyi ne demek istediğimi sen anlıyorsun. Buket Hanım, bence imkansız oradan yemekhaneye gitmek. İşte Mümkün değil. tam dediğin o. Bu fiziki koşulları iyileştirebilmek için yapay zekanın olduğu projeler tasarlıyorum. Ve Bilim Üniversitesi'nin özellikle mühendislik fakültesinde gerçekten çok kıymetli yetenekler var. Hatta mezunlarınızdan endüstri mühendisi mezunlarından birini takip ediyorum. Proje yapmış, TÜBİTAK'ta falan ciddi başarıları var. Kendi iş modelini oluşturmuş. Dedim üniversite, müthiş. Ya her zaman Rixos'ta şu var. Bilim Üniversitesi bizim kardeşimiz. Yani çok önemli bir desteğimiz ve oradaki öğrencilerimizin bizlere yardıma hazır olması Gözde Gül Hanım o kadar keyifli bir şey ki. Yani sadece turizm bölümü için değil, diğer bölümlerde burada yapay zekanın olması gerekiyor. Bunu haber yaparız ya biz. Müthiş bir şey. Düşünsenize. Çalışan orada ben neredeyim? Hemen oradaki QR kodu bütün alanlara koyup okutup ben buradaymışım. Şimdi Çengel'e nasıl gideceğim? O QR kodlardan, Çengel'den yemekhaneye koyup günlük operasyonda çalışanın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyorum. Zeynep sana sormak istiyorum. Sungate'de mutfaktan Alara Center'a nasıl gideceğini ne kadar sürede öğrendin bir tane? Ben hala barların yerini tam öğrenemedim desem size. 2 senedir orada çalışıyorum. Buket Hanım, geçen gün konuştuk daha. Ben, Ömer ve Zeynep konuşuyorduk. Oteli tanımak hakikaten 3 hafta falan sürdü bizim için. Yani ve hani %100 tanımak değil, yani artık tahmin ediyor olmak falan 3 hafta sürdü. Hakikaten o kadar büyük bir otel. O yüzden bence harika olur. Ya burada işte Gözdegin Hocam yapay zeka, ya bu işe kafa yormak gerekiyor. Ben de hayalperest bir insanım ve düş hırsızı dünyada düşlerimi kimseye çaldırmadan mücadele edip azimle bu işleri yaptığımı göreceksiniz. Kesinlikle Olacak. güzel işler yapılacak. İnanıyorum ben de size. Bu arada üniversite sanayi işbirliği proje imkanları da var. Aslında onları da değerlendirmek söz konusu olabilir. Ben en kısa sürede sizlerle bir araya gelip bunu mutlaka istişare etmek isterim. Çok keyifli. İnşallah. Tayfun Bey, size de çok büyük bir faydası olur. Özellikle parti oteli olduğunuz için. Düşünmüştük biz bunu daha önce dermişim. Şimdi hayatta şöyle bir şey var. Ben de sizlere bir soru yöneltmek istiyorum değerli katılımcılara ve öğrencilerimize. Şimdi sonuca gitmek için bir kapıyı 40 kez mi çalmalı yoksa 40 kapıyı birer kez mi? ...40 kapıyı 40 kez. Evet, 40 kapıyı 40 farklı şekilde çalmalıyız. Ben her zaman bunu düşündüm. 40 kapıyı 40 farklı şekilde. Olmuyor mu? Aynı kişiye farklı şekilde yaklaşabiliriz. Olmuyor mu? Farklı kişiye aynı şekilde yaklaşabiliriz. Olmuyor mu? Farklı kişilere farklı şekilde yaklaşabiliriz. Bu işte kararlılıkla ısrarcı olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bir yolu var. Yaklaşımımızı değiştirmemiz, kararlı irade gücümüz ve esnekliğimiz yaratıcı düşünmeyi getiriyor. Buna inanıyorum ben. Bunun için bu kapıları 40 kere 40 farklı yöntemle çalışmaktan vazgeçmediğimiz sürece
İnanın yapay zeka bizim hayallerimize yetmez. Buket Hanım, şimdi kapınızı 40 gün 40 gece her gün gelip çalacaklar şimdi. Bütün herkes dinliyor şimdi sizi. Çalsınlar, başım gözüm üstüne, 40 defa olmazsa tekrar gelecekler. Tekrar gelecekler. Hadi bakalım. Gelsinler, gelsinler. Efendim, sorusu olan var mı başka? Yavaş yavaş da toparlamak istiyorum. Vaktimizi de çok aşmak, sizleri tutmak çok fazla istemiyorum. Sorusu olan yoksa son bir toparlama istiyorum sizden. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa ondan sonra da toplantımızı bitireceğim. Söz alabilir miyim ben Ersin'cim tekrar? Tabii ki Buket Hanım, buyurun, ne demek? Şimdi yakın bir zamanda kendim için kişisel bir projem var. Bu yılda saha çalışmalarını Sangate'de inşallah gerçekleştireceğim. Projemin adı Çeyiz Sandığı Hikayeleri. Bugün sizlerle yapmış olduğum, paylaşmış olduğum deneyimlerimi, Çeyiz Sandığı hikayelerinde serbest kürsüde, otelimizin spika salonunda, katılım serbest, İsteyen gelsin, isteyen gelmesin. Zirvede siz olmadan eksiğizi bütün çalışanlarıma anlatmak istiyorum. Çünkü özellikle turizmde eğitim almış, bu alandaki öğrencilerimizin eğitim yolculuğunda onlara destek olmak, sektörden vazgeçmemeleri, akıllarının ve kalbinin pusulası olabilmesi için Çeyiz Sandığı workshoplarıma sizleri bekliyorum. Katılım sınırsızdır ve bu deneyimi sizinle tecrübe ederek paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bu yılki en büyük deneyimim bu olacak. Ve bu işi tam 10.000 saat yapmayı hedefliyorum. 10.000 saat sonra hayalim TED'e çıkıp TED'de konuşmak. Hayırlısı olsun inşallah. Önce emekli olalım. Emekli olmak yok. Yola devam. Biz de bu Çok projeye gelebiliyor muyuz? Biz de gelebiliyor muyuz projeye? Davetlisiniz efendim. Kapımız Tamam. her zaman açık. Bekliyoruz. Öğrenci arkadaşlar için konuştunuz diye düşündüm de. Siz de davetlisiniz. Tamam. Hep beraber arkadaşlarla beraber geliriz. Bekliyorum efendim. Ben sadece bir şey söylemek istiyorum. Eğer bu mesleği yapıyorsanız bunu bırakmayın. Yani bu sımsıkı sarılın, çünkü gerçekten otelciliğin size ihtiyacı var. Turizmin size ihtiyacı var. Yani başka bir mesleğe yönelmeyin. Gerçekten bu işte bu kadar seneler harcayıp bu okulları bitirip farklı sektörlere gitmeniz bana sorarsanız acı verici. Sımsıkı tutunun. İllaki düşmeler kalkmalar olacaktır. Yani hepimiz öyle olduk zaten. Ama mutlaka sonunda kazanıyorsunuz. Yılmayın derim ben. Hayırlısı olsun herkes için. İnşallah sizi sektörde görmek istiyoruz. Bir gün İnşallah. duymak istiyorum. Mesela Ersin'in bir otelin genel müdürü olduğunu duymak isterim. O zaman gurur verici. Yani ya da Duygu Hanım'ın, İnşallah. fark etmez, Zeynep Hanım'ın sadece Rixos değil başka otellerde de çalışmanızı isterim. Bakın yemekhaneyi bile zor buluyorsunuz. Yani ne diyeyim? İnşallah. İnşallah biz de eğitimli olarak bu sektörü geliştiren insanlar olacağız. Ben de ümit ediyorum. İnşallah. İstekle, hırsla. Ben de sizden randevu alıp sizi konuk ederim inşallah. Öyle değil mi Buket Hanım? İnşallah. Sizin emekliliğinizde. İnşallah. Ben toparlamak istiyorum. Çok teşekkürler katıldığınız için. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Sizin gibi değerli insanların bizlere bir şeyler anlatıyor olması, teşrif ediyor olması çok kıymetli bizler için. Ayrıyeten katılan herkes için teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Bu keyifli sohbeti dinlediniz. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa, sorusu olan, bir şey söylemek isteyen yoksa toplantıyı bitirmek istiyorum müsaadenizle. Ersin'cim, ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki hocam. Buyurun, ne demek? Sesim geliyor değil mi? Net bir Geliyor şekilde? geliyor hocam. Ödedin. Kopmadan söyleyin hocam. Ödedim ama Kopmadan biraz- söyleyin. Ben öncelikle gerçekten bu iki güzel insana çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma, hem üniversitemiz adına, hem öğrencilerimiz adına. Gerçekten de bizlere her zaman destek oldular. Buket Hanım'dan bir ricam var. Ne olur
bir kelimeyi unutmanızı istiyorum. Bir daha ağzınıza almamanızı istiyorum. Emeklilik hiç yakışmıyor. Lütfen işsiziz yapamayız. Ne zaman ihtiyacımız Bence de emekli olmamalı bu kitap. Tayfun Bey'in oteline hayırlı olsun gideceğiz inşallah hep beraber. Bekleriz. Öğrencilerimizi de davet ederek Her zaman bekleriz. hayırlı olsun diliyorum Tayfun Bey'e de. Gerçekten inşallah çok güzel günlere. Yakışıklı da bu arada yeni insan kaynakları adayı herhalde müdürü. Stajyer bu. Stajyer. Çok teşekkürler. Yalnız baka kaldı, Gerçekten. dona kaldı vallahi. Ben teşekkür Çok ederim. Beni üniversiteye geri götürdünüz. O anları yaşattınız. Her şeyden önce. Buket Hanım'a çok teşekkür ederim. Birlikte daha güçlüyüz diye düşünüyorum inşallah bundan sonra. Bunun bir de yüz yüze olanını yapalım derim ben. En kısa İnşallah. Çok güzel olur. Her şey normalleşince. Hayırlısı olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi Hoşçakalın. akşamlar. İyi akşamlar. Katılan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Vakitlerini ayırdıkları için. Dinç hocam, Evliya hocam, Gözdeğin hocam. Sağ ol Ersin. Sağ ol. Teşekkür ederiz Buket Hanım, Tayfun Bey. Çok sağ ol. Teşekkür İyi akşamlar. Görüşmek Çok üzere. sağ olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.